Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere bulunduğunuz firmada sorumlusu olduğunuz KPI'leri haftalık olarak izleyebileceğiniz performans takip tablosunu nasıl hazırlayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bu sayede sorumlusu olduğunuz KPI sonuçlarını görsel grafiklerle eş zamanlı kontrol edebileceksiniz. Şimdi çalışmanın detaylarına bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi günlük bazda üretimler, üretim yüzdeleri, yine günlük bazda fire yüzdeleri ve günlük bazda satış değerlerinin yüzdeleri görünüyor. Her zamanki formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyerek burada değişimleri grafiklerde görüyorum. Burada iki türlü grafik var. Bir büyük olarak yaptığım grafikler var, bir de küçük. Siz bunlardan hangisini beğenirseniz ona göre onu yapabilirsiniz. Şimdi bu grafiği hazırlamak için bu değerlerden bir tanesini alıyorum ve her zamanki gibi kopyalayıp sayfa 2'ye özel yapıştır değerleri diyorum. Grafiğimizi hazırlamadan önce bazı verileri hesaplatalım. Bunun için öncelikle şuraya gelip bir tane sütun ekliyorum ve şuraya Shift eşittir soldan formülünü kullanıyorum ve şurayı seçip şuradan da 1'i seçiyorum. Bunu daha sonra detaylı anlatacağım bunları. Ve şurada aşağı kadar bunu çektiriyorum. Ayrıca şuraya maksimum diyorum. Ya da sadece max yeter. Şurada yüzdeyi seçiyorum ve buraya 100 yazıyorum. Aşağı kadar çektiriyorum. Daha sonra şu sütunu seçiyorum ve kontrole basılı bir şekilde şu iki sütunu da seçiyorum. Ekleye gelip buradan sütun grafikten şunu seçiyorum. Şunları siliyorum. Şunları da siliyorum. Şu çizgileri. Şunu gelip sağ klik ekseni biçimlendirden şuraya şu en az ve en fazla kısmına şurayı 0 olarak sabit. Şurayı ise 1 yapıyorum. Kapatıyorum. Ve daha sonra bunu da seçip buradan siliyorum. Şimdi sayfamızın görünümünü biraz ayarlayalım. Öncelikle şunu bir görünmez hale getirelim. Şurayı beyaz yapalım. Şunu beyaz yapalım. Aynı zamanda şurasını yüzde yapmam lazım. Yüzde olması gerekiyor burasının. Ve şurasını siyah, yazıyı da beyaz yapalım. Daha sonra görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Ve şunu seçip özellikle şurayı seçip öncelikle şu alanı buradan girişe gelip şunu bold yapalım. Biraz büyütelim. Ve grafiğimizi küçültüp ya da öncelikle biçimden şekil anahtarını siyah yapalım. Şekil efektlerine gelelim ve gölge kısmına şunu yapalım. Daha sonra grafiğimizi küçültelim biraz. Şu şekilde. Ve grafiğin içini tıklayıp içindeki alanı büyütelim. Şöyle sayfa kadar. Ve bu şekilde olsun. Ve ekleye gelip buradan şekillerden bir tane dikdörtgen ekliyorum. Bu dikdörtgen 1'e 1 olmalı. Şurayı yani 1'e 1 kare olmalı. Bunu özellikle yapıyorum. Daha sonra şekil anahtarına gelip bunu beyaz yapıyorum. Ve yine şekil anahtarında ağırlığını da 1,5 yani şunu seçiyorum. Şekil dolgusuna gelip dolguyu da şuradan şu griyi seçiyorum. Bir tane daha kopyalıyorum. Kopyala diyorum ve yan tarafa yapıştırıyorum. Bunu da rengini, dolgusunu biçimden bu da şu renk olsun. Öncelikle şu griyi seçiyorum ve sağ klik kopyala diyorum. Ve şu %100 maksimum olan bu sütunları seçiyorum. Sağ klik veri serilerini biçimlendir. Dolgu diyorum. Resim veya doku dolgusu deyip pano diyorum. Yalnız şunu yığınla ve ölçekle diye alana gelip 0,1 diyorum. Kapatıyorum. Daha sonra maviyi seçiyorum. Kopyalıyorum ve şunu seçip veri selini biçimlendir. Dolgu, resim veya doku dolgusu pano diyorum. Şuraya gelip 0,1 diyorum. Kapatıyorum. Daha sonra bunları seçip
veri serilerini biçimlendir diyorum. Şurada şöyle sağa çekip şurada çakışma alanını %100'e çekiyorum. Şunu ise boşluğu ise %0'a çekiyorum. Yine sağ klik veri seç diyorum ve şurada maksimum üstte üretim altta olacak şekilde seçiyorum ve grafiğimiz tamamlanıyor. Şimdi grafiğimizin nasıl çalıştığını görmek için şu alana gelip Shift eşittir diyorum. Rastgele arada formülünü kullanacağım yine. Ondan başlasın, noktalı virgül, yüzde bitsin. Bölü 100 diyorum. Çünkü yüzde olarak görmek için bunu bu şekilde yapmam lazım. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Ve şimdi formüllere gelip şimdi hesapla dediğimde grafiğimin değişikliğini görüyorum. Bir tane daha yapalım şöyle. Şunu sağa çekelim. Şurada sola çekelim. Ve bir tane daha kopyalayıp şu alana yapıştıralım. Bunu da küçültelim. Küçük bir grafik olsun bu. Yalnız şu yazıların görünmesi gerekiyor. Bunun için şu alanı biraz daha büyüteyim. Ve şu yazıları seçeyim. Ve girişten küçülteyim şunun boyutunu. Yine bold olsun. Bir kademe yükseltelim. Şunu seçiyorum ve biçimden dolgusunu değiştireceğim bunun. Bu sefer de şu olsun. Şu renk olsun. Bunu kopyalıyorum yine. Şu mavi alanları seçiyorum. Sağ klik, veri serilerini biçimlendir. Dolgu, pano diyorum ve zaten otomatikman değişti. Şimdi tekrar formüllere geliyorum ve şimdi hesapla deyip tekrar grafiklerimizi inceliyorum. Evet. Haftalık performans takip tablosu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma yollamanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.